Kalabalığa, sokak sanatına ve hareketin ritmine doyduysak, şimdi Kazan'ın en canlı noktası Bağım'ın sokağına veda edip şehrin içinde bambaşka bir dünyaya, Kazan Kremlini'ne doğru ilerliyoruz. Önümüzde Kazan'ın 1000 yıllık tarihini saklayan görkemli bir yapı, Kazan Kremlini var. Surlarının ardında geçmişin izleri, kulelerinde ise nice hikayeler saklı. Bir zamanlar Kazan Hanlığı'nın savunma merkeziydi. Kuşatmalara, savaşlara tanık etti. Ama artık Tatar ve Rus kültürlerinin iç içe geçtiği, tarihin barışa dönüştüğü bir yer. İçinde yükselen zarif Sümmike Kulesi, Kul Şerif Camii'nin göz alıcı kubbeleri ve Blagoveshchenski Katedrali'nin asırlık duvarları. Şimdi bu kadim yapının kapılarından birlikte içeri adım atalım ve Kazan'ın saklı tarihini hep birlikte keşfedelim. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Şu anda Kremlin'deyiz. Kremlin, İstanbulluk Topkapı Sarayı, Kazan'da Kremlin diyebiliriz. Kremlin'in içinde Kul Şerif Camisi, Sümbike Kulesi Sümmike Kulesi ve Blagoveshchenski Kilise. Evet, Blagoveshchenski Kilisesi var. Şimdi eşim biraz Kremlin hakkında bizlere bilgi verecek. Sonra içine girip içerideki eser mi dememiz gerekiyor? Binalar böyle... Bu kompozisyon bu. Böyle. Mesela Kremlin içinde çok fazla ünlü yerler var. Evet, binalar ünlü var. yerleri, Böyle evet, ünlü yerleri, ensemble, ünsüz yerleri de ensemble gösteriyoruz. izliyoruz. Evet. Kazan Kremlin bu yeni aslında, böyle söyleyebiliriz bence. Yeni bina, bu kendisi Kremlin. Bu 1656 yılda yapılan Ivan Korkunç, tekrar o bizim çok iyi bilen adam. Biz onu biliyoruz tabii ki, evet. Bizi çok iyi tanıyan adam. Evet. Ivan Korkunç bizi iyi bilir. Böyle oldu, evet, biz de. O kadar ünlüyüz değil mi? Evet. YouTube'dan bizi takip ediyor musun? Evet. O yaptı. Ama eski Kremlin'i o böyle yıktı. Böyle beğenmedi dedi de böyle Kazan'ı aldı ve kendi nasıl seviyor, nasıl beğeniyor böyle yaptı işte. İçeride de yıktığı şeyler var, Evet. Müslüman Tatarlardan. Şimdiki Tatarlar biraz eski eserleri tekrarlıyor. Onu da göstereceğiz zaten içeride. Evet. Ve eski mesela Kremlin bilmiyorlar. Hala tarihçiler ne zaman yapılan böyle, ama neredeyse 11 asırda falan. Zamanlarda, Çingiz Han zamanlarda, Çingiz Han burada bunu aldı. Bu yerleri Hüküm o sürdü. altın ördü müsün? Ördek mi? Altın ordu. Altın ördek. Altın ördek daha kolaydı, evet, söylemek. Biliyor musunuz, böyle delikler var küçük. Oradan mesela silah. İşte saray Silah burası. var Saray oradan. bizde de aynı yani. Evet. Ben söyledim Bu. hani orada Topkapı Sarayı, burada böyle burası. Burada beyaz, Nijni Novgorod'da kırmızı, Moskova'da da kırmızı. Belki bu da kırmızı oldu da eskiden böyle beyazlaştırdılar. Bence kırmızı oldu, evet, çünkü her yerde kırmızı. Ama ben bunu tam tersi seviyorum mesela, beyaz olduğum için, çünkü gerçekten böyle değişik. Her yerde gibi Kremlinler Rusya'da değil. Evet. Göstereceğiz. Moskova'daki sarayları da göstereceğiz. Peterburg'daki. Bütün Rusya'yı göstermeyi planlıyoruz. Şimdi bu arkada da bir Tatar şair mi, yazar mı? Şair. Şairin, yani şiirler yazıyor değil mi? Evet. Tamam. Tatar şairin heykeli var. Musa Celil. Musa Celil heykeli. Böyle bu şekilde de ondan bahsedelim biraz. Ben görsellerini koyacağım, çekip. Musa Celil çok ünlü bir Tatar şairi. Ne zamanlardan ünlü? Evet. 1904'te öldü o zamanlarda. O asker olarak Yani, savaşa İkinci Dünya Savaşı'na gitti asker olarak orada. Gel böyle. Orada onu Geçecek zannettim de ben. Ve geçti. Tahminlerim her zaman doğru çıkar. Yanılmam. Şimdi 2. Dünya Savaşı'na gidiyor. Evet, gidiyor korumak için, çünkü Almanlar, Naziler bize böyle girdiler ve orada onu yakaladılar, esir asker gibi, ve orada kampta çok azaplanıp böyle öldü. Almanya'da mı? Almanya'da, Rusya'dan aldılar, Almanya'ya getirdiler. Ve orada bile şiirler yazdı o. Muhabbet defteri var onun. Orada böyle ayrı kitap olarak var, orada şiirler yazdı o.
çok güzel şehirler gerçekten. İkinci Dünya Savaşı'nda esir düştü Alman askerlerine. Şimdi olsa askere bile gitmezdi muhtemelen. Savaşa. Değil mi? O zamanlarda Evet, biraz o farklıydı. zamanlarda biraz Oyuncu, farklı şair zamanlar. hiç fark etmez. Herkes savaşıyordu evet. yani. Bu yüzden 1966'da bu heykeli yaptılar onun adına. Gerçekten çünkü bizim Tataristan'ın çok meşhur insan, çok meşhur adam. Bu değil. Şimdi içeri giriyoruz. Kremlin'in içini göstereceğiz arkadaşlar. O zaman Kremlin'in içinde görüşürüz. Tarihin izlerini takip ederek Kazan'ın en büyüleyici noktasına girişimizi yapıyoruz. Burası Kazan Kremlin'in iç yüzü. Yüzyıllardır ayakta duran Tatar ve Rus kültürlerinin iç içe geçtiği bu yerde ilk durağımız olan Kul Şerif Camisi'ne doğru ilerliyoruz. 1552 yılında Kazan, Çarlık Rusyası tarafından kuşatıldığında buradaki eski Kul Şerif Camisi şehrin direniş sembolüydü. Ancak Kazan düştüğünde bu muhteşem yapı yıkıldı ve izleri tarihin tozlu raflarında kayboldu. Tam 450 yıl sonra Tatar halkının hafızasında yer alan bu kutsal miras modern mimariyle yeniden hayat buldu. Mavi kubbeleriyle gökyüzüne uzanan, 4 minaresiyle göğe selam veren Kul Şerif Camisi bugün yalnızca bir ibadethane değil, barışın, direnişin ve kültürel kimliğin bir sembolü. Şimdi Kul Şerif Camisi'ni daha yakından tanıyalım. Evet arkadaşlar, şimdi Kul Şerif Camisi'ne geldik. Eşim bu caminin tarihçesini anlatacak. İçeri girdiğimizde zaten gösteririz. Sen sadece buranın yapılışı, neden işte kim yaptırdı vesaire. Bu en ana camisi burada bizde Tataristan'da, sadece Kazan'da değil. Ivan Korkunç Kazan'ı alırken sildi, nasıl anlatacağım? Burada bir cami vardı, onu yıktı. Onu yıktı, onun yerine bunu yaptılar. 2005'te tamamladılar. Maalesef o cami kalmadı. Bu yüzden yeni cami böyle o günlerin simbolü oldu. Yani burada eski bir cami yok. Bu cami yeni. Ama şöyle, buradaki caminin ruhu çok eski zamanlara dayanıyor. 1000 yıllık bir tarihi var yani. Şimdi içine bakacağız. Çok az zaman kaldı çünkü. İçinde tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi caminin içine girdik. Bu camide sürekli Kur'an okunur. Değil mi? Böyle sürekli durmadan Kur'an okunuyor. Mesela şu an ilk katındayız. Böyle herkes böyle kapalı. Başlar böyle örtülmek zorundasın. Bizim zaten İslam kültürümüzde böyle. Çok da yakışıyor bu arada işime. Mesela bak şu eski caminin minyatürü falan var. Şimdi ben size camideki her şeyi göstereceğim. Her şeyi göstereceğim ve bunu dublajlı bir şekilde size anlatacağım. Şu an sadece görsel olacak. Ben evde her şeyi halledeceğim. Kapıdan içeriye adımınızı atar atmaz, içinizi aniden derin bir huzur kaplıyor. Ve içeride sessizliği bozan tek şey, kalbe dokunan o tanıdık ses, Kur'an tilaveti. Caminin her detayı incelikle düşünülmüş. İşte bu makette o ihtişamı yakından görmenizi sağlıyor. Küçük bir model ama içinde koca bir tarih saklı. Burada ise asırlık el yazması Kur'an-ı Kerimler var. Her biri sabırla yazılmış, kuşaktan kuşağa taşınmış bir hazine gibi. Yakından baktığınızda her harfte bir emeğin izini hissediyorsunuz. Burası da Kul Şerif Camisi'nin üst katı. Geleneksel İslam mimarisiyle modern tasarımın buluştuğu bu alan hem ziyaretçilere geniş bir perspektif sunuyor hem de caminin ihtişamını daha yakından hissettiriyor. Cam kubbeden süzülen ışık buraya mistik bir atmosfer katıyor. Burası aynı zamanda caminin ibadete açık olan kısmı ve namaz vakitlerinde cemaat burada ibadet edebiliyor. Ve şimdi Kul Şerif'e veda edip bir sonraki durağımıza Sümbüke Kulesi'ne doğru yol alıyoruz. Ama bu sessizliğin bıraktığı iz bizimle birlikte kalıyor. Tatarca Kreml Kirmen. Orada yazılıyor. Ak Kirmen sırları. Ne dedin?
Akümülen sırları. Beyaz Kremlin sırları. Sonra nasıl sen o kadar hızlı Türkçe öğrendin? Böyle işte. Sümbüke Kulesi Kazan'ın en eski ve en çok konuşulan yapılarından biri. Ama onu asıl ilginç kılan şey etrafını saran efsaneler. Adını Kazan'ın son hanımı Sümbüke'den alan bu kule bir aşkın mı yoksa bir veda hikayesinin mi izini taşıyor bilinmez. Karşımızda yükselen bu eğimli yapı sadece mimarisiyle değil, taşıdığı gizemle de Kremlin'in en özel noktalarından biri. Şimdi bu tarihi kulenin derinliklerine biraz daha yakından bakalım. Biz Sümbüke Kulesi yanında. Neden bu bina var? İki versiyon var. Da Kazan'da, Tataristan'da, Kazan ülkede Sümbüke kraliçe vardı. O kendi bunu yaptı. Ve ikinci versiyon böyle Ivan Korkunç Tataristan'a geldi. O da Kazan'ı aldı. Ve Sümbüke'nin kocasını öldürmüş ve onu kendi eşi yapmaya çalıştı. Bu yüzden bu binayı hediye olarak ona verdi. Ama tabii ki bu boşal oldu çünkü Sümbüke Bu kuleden kendini aşağı attı. attı kendine ve çünkü istemedi onun eşi olmak. İşte böyle üzgün hikaye. Birinci versiyon neydi? Birinci versiyon Sümbüke kraliçe kendin onu yaptı. Ben korkunç değil. Hala insanlar bilmiyorlar da. Birinci varyasyon şu şekilde. Kraliçe kendi yapıyor. İkinci varyasyonda Ivan Korkunç onun kalbini çalmak için böyle bir hediye yapıyor. Ama o da kendini bu kuleden aşağı atıyor. Üçüncü varyasyonda onlar evleniyor, çocukları oluyor. Öyle bir şey de var. Öyle bir efsane de var. Herkes her şeyi söylüyor işte. Bu bir efsane. Belki de dünyada böyle bir kadın bile yoktu. Yok vardı. Bunu biliyorlar insanlar. Yoktu lan. Yoktu oğlum. Bir de kızdırtma, tamam mı? Şimdi Sümbüke Kulesi'nden sadece birkaç adım ötede Kazan Kremlin'in bir başka dikkat çekici yapısına ulaşıyoruz. İşte burası. Ortodoks inancının simgelerinden biri olan Blagoveshchenski Kilisesi. Bu kilise zamanında İslam'a bir meydan okuma olarak inşa edilmişti. Ama bugün geçmişteki politik çekişmelere rağmen burada farklı inançlar barış ve saygı içinde bir arada yaşıyor. Aynı avluda hem ezan sesi yükseliyor hem de çanlar çalıyor. Bu iki farklı inancın yan yana var olması Kazan'ın tarih boyunca nasıl bir kültür mozaiği sunduğunun en güçlü kanıtı. Şimdi bu tarihi yapının daha derinlerine inelim. Evet aşkım, şimdi seni dinliyoruz. Anlat biraz istersen. Biz Blagoveshchenski Katedrali'de böyle çok büyük kilise 1552'de yapılmış. Ivan Korkunç geldi, Kazan'ı aldı ve bu kilise yapmak emir verdi. O yüzden sanki böyle Kazan'ı aldım ve bunun simbolü oldu. Sizin dininiz İslam. Kuşehir Camisi'ni yıktırıyor, onun yerine bunu yaptırıyor işte. Herkes böyle işte fethettiği zaman işte kendi dinini, her şeyini, kültürünü koymaya çalışıyor. Ve ben bunu bilmiyordum mesela. Kiliseye de böyle örtünmek lazımmış. Ben bilmiyordum bunu. Mesela şimdi öğrenmiş oldum. Bizim orada İstanbul'da da var. Ve insanlar normal giriyor. İşte böyle. Sizde o kilise bizim gibi değil, Ortodoks değil, sizde Katolik. Katolik kiliselerde Katolik gerek yok. farklı. Anladım. Tamam bakalım. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, her şey söyledim zaten, böyle kısa bilgi. Teşekkür ederiz o zaman. Rica ederim. Kiliseden adımımızı atar atmaz ince ince yağmur çiselemeye başlıyor. Tabii biz de bu yağmuru fırsat bilip sizleri Kazan'ın kartpostal gibi göründüğü bir noktaya götürüyoruz. Ve sizleri bu güzel Kazan manzarasıyla baş başa bırakıyoruz.
Şimdiki durağımız ise Kazan Tarih Müzesi. Ama buraya gelmekteki asıl amacımız müzeyi gezmek değil, birkaç yıl önce tesadüfen tanıştığımız Damir abiyi ziyaret etmek. Tataristan'a ilk kez turist olarak geldiğimizde Veronika ile müzeyi gezerken Türkçe konuşuyorduk. O sırada bizi duyan Damir abi kendi turist grubunu bırakıp yanımıza geldi ve tüm Kazan Kremli'ni bize kendisi gezdirdi. Müthiş bir tarihçi, harika bir insan ve tüm Türk dünyası ile sürekli bağlantıda olan Tatar Türk'ü bir abimiz. Gelmişken bir bardak çayını içip sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada eğer Kazan'a gelirseniz Kazan Tarih Müzesi'ne de bir göz atmanızı mutlaka tavsiye ederiz. Ne demek istedim? Hayat o kadar değişti, Türk dünyası bunun gibi değildi. Daha da güzeldi. Hatıra için. Gece Hatırlamıyor alıyor. Ya ben oğluma evrak yaptırdıktan sonra sıkıcaksın değil mi? Oğluma evrak yaptırdıktan sonra değil mi? Ben şey yapacağım ya. İsteyen- alıyorum burada Tataristan'da. Onu gönderiyorsunuz biraz sonra değil mi? Göndermek değil, ben anlatıyorum. Mesela ben çünkü burayı bilmedim güzel bir yer olduğunu. Çünkü internetten araştırdım. O kadar malumat yoktu değil mi? Gelmeden önce araştırdım. Böyle köy gibi bir yer zannettim ben böyle. Bir geldim. Kazan mı? Türkiye'de bile insanlar böyle zannediyor burayı. Evet. Yani Benim arkadaşım dün geldi. kız arkadaşı geldi. Valla Kursk'tan. Osman Bey ben sizden bugün ayırarak oğlum yerine getireceğim. Evrak yaptıracağım ya. Ben de burayı böyle videolayıp hani her yerini benim Görsünler görsünler diye, şeyi görsünler görüp diye. YouTube'a koyacağım. O yüzden video Tabii izleyin. canım. Görsünler. Eğer sizi bu rahatsız etmez. Ben çay sunmuyor. Biliyorsun Tatarlar sıcak olmasa sevmiyorlar. Matur yigit peşen şabat istene. Matur kızlar jilek jiya disene. Matur kızlar jilek jiya disene. Şiver Tatar yigiti. Benim de enteresan geliyor değil mi? Bir onu belki zaman ama böyle sadece bunun için değil bir bilinçli gelin o zaman. Tamam abi. Yani Şimdi Damir Bey'e veda edip Kazan Kremlini'nden yavaş yavaş çıkışımızı yapıyoruz. Tabii ki de yorulduk. Bu yüzden sizi yorgunluk kahvesi için huzurlu ve sakin bir yere Siyah Göl'e götürüyoruz. Evet, tabii ki de bazı Avrupa şehirlerinde daha güzel yerler olabilir. Ben sana diyorum. Benim ona bir lafım yok. Farkı yok. Bak, Tamam, sanki benim gerçekten eşim Avrupa. bütün Avrupa'yı gezdi zaten. Gerçekten Avrupa'da. Ya önemli olan o değil, bak onu söylemek istemiyorum. Daha güzel veya çirkin anlamında söylemiyorum da. Tabii ki de daha güzel yerler de vardır. Zevklere göre değişir. Ama olay şu, burayı kimse bilmiyor. Bak, ben buraya gelmeden önce internetten araştırdım. Ben Google'a Tataristan, Kazan yazdığım zaman bir tane şu sokaktan bir şey yok. Ama bakın ne kadar güzel bir sokak aslında. Yani sadece sokak değil. O az önce gösterdiğim yerler falan. Bence mükemmel yerler bunlar. Küçük yerler de değil. Yani bayağı büyük bir sokak olarak. Reklamı olmamış yani. Pazarlaması güzel olmamış bence. Yoksa çok güzel bir şehir. Görülmesi gereken. Tatarlar da zaten burada söylüyor. Buralar Türk toprakları gibi. Zaten Türkleri çok seviyorlar. Burada Ruslar da seviyor. Tatarlar da seviyor. Bu yüzden bence herkesin gelmesi, görmesi gereken yerler yani burası. Öyle söyleyeceğim. Şimdi bir göl var. Oraya geldik. Çok böyle güzel bir göl. Biz oturup eşimle böyle bazen burada kahve falan içiyoruz. Dinleniyoruz. Şimdi birazdan göstereceğim zaten. Şimdi biz Amerikan aksanıyla da konuşuyoruz ya. Çok iyi Amerikan.
Kahvelerimizi aldık. Öyle. Manzara eşliğinde oturuyoruz da ben gözlüklerimi takmam lazım. Benim güneş gözleri mahvediyor, yoruyor. Sonra bütün günüm mahvoluyor. Çocuklar ördeklerini falan yüzdürüyor. Çok tatlı. Ben burada bütün kahveleri beğeniyorum yani. Kahve yanıyor da ben içemiyorum böyle. Benim de yanıyor. Yani çıkarmam lazım. Soğusun. Burada akşam güzel. Daha güzel. Burada akşam geleceğiz zaten. En azından böyle bir video çekmeye, göstermeye. Burası sabah. Bir de dün hava daha güzeldi. Bugün biraz daha soğuk hava, rüzgar var. İnsanlar böyle çocuklarıyla, bilmem sevgilileriyle, herkes böyle gelip böyle bir şeyler içiyor. Böyle işte. Güzel. Bak ördek geldi. Tam sevmiş. Aslında böyle. Buraya kadar izlediyseniz belli ki bu yolculuğu bizimle keyifle yaşadınız. O zaman bir sonraki keşifte de birlikte olmak için beğen tuşuna dokunun, abone olun ve bu hikayeye siz de ortak olun. Kazan serisinin yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.